Geleceği gösteren kristal küreler, sıra dışı güçlere sahip asalar, doğanın kanunları üzerinde gücü olan semboller ve öte alemlerden güçleri çağıran gizemli kitaplar. İnsanlık tarihinin belki de en merak uyandıran konularından birisi şüphesiz ki büyü ve büyücülüktür. Peki zamanında devlet kanunları tarafından bile yasaklanmış, çoğu yerde toplum için bir tehlike diye nitelendirilen dini kitaplarda ise insan türünün yapmasının yasak olduğu anlatılan bu kavram tam olarak ne? Çağlar boyunca anlatılan hikayelerdeki gibi metafizik bir güç mü? Yoksa henüz gizemini tam olarak çözemediğimiz antik bir teknoloji mi? Gelin bu soruların cevabını birlikte bulalım. Gerçeği Bula, hoş geldiniz. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları modern kültürde büyünün ve büyücülerin belki de en ciddi şekilde zirve yaptığı yıllar olsa gerek. Sanayi devriminin getirdiği zenginlikler ile hem parası hem de vakti çoğalmış olan kaymak tabaka kendilerini doğunun mistisizminde kaybetmeye başlarlar. Hindistan'ın dağlarından gelen sırlar, Orta Doğu'nun yasak ilimleri, Mısır'ın dehlizlerinde bulunan kitaplar gibi konseptler Avrupa'da ve Amerika'da inanılmaz ilgi çekmeye başlar. Bakın böyle küçümsenecek ölçekte filan da değil de zamanın en kuvvetli iş adamları ve çevreleri bile kristal küresinden geleceği okuyan mistikler önünde sıraya girerlerdi. Bu akımın en bilindik isimlerinden birisi de Aleister Crowley'dir. Kendisi zengin ve dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birisi. Cambridge Üniversitesi'nde teoloji eğitimi aldıktan sonra Hristiyanlığın kökenlerinin aslında eski antik inanışlarda yattığının farkına vardığı için dini bırakıp onun kadim kökenlerini araştırmak için uzun zaman üyesi olduğu bir maji topluluğu olan Altın Şafak tarikatından da aldığı bilgileriyle dünyayı dolaşmaya başlar. Günün birinde yolu Mısır'a düştüğünde ise Kahire kentinde kendisini Isis rahibesi olarak tanıtan bir kadın ile tanışır ve kadın ona büyü ilminin sırlarının yazdığı meşhur kanun kitabını verir. Tabii fiziksel olarak değil, telepatik olarak onun zihnine aktarır. En azından Crowley bize böyle anlatmıştır. Crowley ilerleyen yıllarda telema felsefesi olarak adlandıracağı insanın özgür iradesiyle kendi doğasını, yolunu gerçekleştirmesi gerektiğini savunan yaklaşımını Avrupa ve Amerika sosyetesinde yaymaya başlar. Crowley ve ritüelleri bir anda kendine ciddi bir takipçi kitlesi bulmuştur. Çünkü insanlar onun büyük kitabında gördükleri şeyler karşısında dehşet veren bir zevke kapılmışlardı. Doğaüstü dünyanın sırları gözlerinin önünden akarken bu topluluk Crowley'i bir peygamber olarak bile görmeye başlarlar. Ya arkadaş, bu adam ne yapmış, anlat artık biz de bilelim diyorsanız bu büyük sırrı size vereyim. Çeşitli uyuşturucu maddeler ile her şeye inanmaya dünden meyilli saftirik elitlerin akıllarını uçurmuş ve aklınıza bile gelmeyecek fantazileri içeren ayinsel seks partileri düzenlemiştir. Ne güzel gizemli gidiyorduk. Nereden çıktı şimdi bu derseniz bu örneği size özellikle videonun başında vermek istedim. Çünkü modern çağlarda popüler olmuş. Neredeyse bütün büyü ve maji tarikatlerinin arkasında yatan esas dinamik budur. Altın Şafağı'ndan tutun Telema örgütüne kadar, Scientology'den tutun Bohemian toplantılarına kadar neredeyse tüm bu topluluklar zeki bir çakalın etrafında toplanmış, bilinmeyene meraklı ve kolaycı insanların çeşitli kafa yapan maddeler ile ruhani bir deneyim yaşadıklarını zannedip sonunda da olayın cinsellik ile bittiği örgütlere kendilerini kaptırmışlardır. Bu örnekler şundan dolayı son derece önemli. Günümüzde çoğu kişi büyüyü gizli bir kitabı okuyup yere 2 pentagram çizip sıra dışı güçleri çağırabilecekleri bir kavram olarak görüyorlar. Ve daha komiği bunları sadece 1-2 uçuş ayinine gidip sahip olacakları bir güç olarak görüyorlar. Zaten büyünün de günümüzde pek çok ülkede yasaklanmasının en büyük sebebi işte bu tarz 19. ve 20. yüzyıl topluluklarının sapkın faaliyetleriydi. Faaliyet derken metafizik olmayan diğer faaliyetlerden bahsediyorum. Halbuki büyü dediğimiz kavram aslında çok daha derin, çok daha büyük bir gücü temsil etmekte. Bizzat yaratılışın temel yapı taşlarını kendi iradenize göre şekillendirme gücü. Pek çok kadim kültürde büyü toplumda son derece önemli bir kavramdı ve onu yapanlar da son derece saygı gören insanlardı. Bunun da aslında basit ama önemli bir sebebi vardı. Büyünün bizzat doğanın, evrenin temel güçlerini kontrol etme sanatı olması. Antik Mısır'da büyücüler günümüzün doktorları, rahipleri ve eğitmenlerinin birleşimi olarak hizmet ediyorlardı. Hastaları tedavi edecek tılsımlı bitkisel merhemler ve karışımları hazırlamak, hastanın psikolojik tedavisinde rol oynamak, insanları kötü ruhlardan ve canlılardan koruyacak tılsımları yazmak, bunların hepsi büyücülerin göreviydi. Mısır'da büyü tıbbın yanında destekleyici bir alternatif tedavi olarak bile görülüyordu. Antik Mısır'da büyü kelimesinin karşılığı Heka'dır.
Ve Heka aslında bir yaratılış sırrıdır. Tanrılar Heka'yı kullanarak insanı yaratmışlardır. Heka hepimizi ve her şeyi sarıp birbirine görünmez şekilde bağlayan bir güçtür ve insanlar da yeterli eğitim ile bu Heka'yı kullanabilme yetisine sahip şekilde yaratılmışlardır. Heka eğitimi alacak rahipler 7-8 yaşlarındayken tapınağa alınarak ailevi bağlarından koparılırlardı. Seneler boyunca çeşitli antik metinlerden ve Mısır Ölüler kitabından gelen bilgileri öğrenirler ve pratik olarak uygulamaya başlarlardı. Yıllar süren eğitimden sonra ise yeteneklerine göre görevlendirilirlerdi ve en yetkin olanları ise Firavun'un yanında hizmet ederlerdi. Rahiplere verilen bu bilgiler ve kaynaklar son derece gizli tutularak korunmuşlardır ki sadece layık olanlar bu kadim sırlara vakıf olabilsinler. Bu arada bu rahip okullarını günümüzdeki şarlatan yuvaları ile kıyaslamayın. Rahipler seneler süren eğitimleri boyunca ileri derecede matematik, doğa bilimleri, astronomi, astroloji ve simya konusunda eğitim alırlardı. Hani meşhur Musa peygamberin asası hikayesi vardır ya, o asasını yere atar ve asa bir yılana dönüşür. Bunun üzerine Firavun güler ve benim rahiplerimin de aynı gücü var deyip onların da asalarını yılana dönüştürmelerini söyler ve onlar da aynısını yapar. İşte Heka Mısır inancında tam olarak budur. Tasavvufta eşyanın tabiatı denilen şeyi oluşturan güç ve bu gücü tam anlamıyla kontrol edebilirseniz gerçekten eskilerin tanrısal dediği bir varlığa dönüşürsünüz. Bunu aklınızda tutun, birazdan tekrar geleceğiz. Dünyanın öbür tarafındaki Maya uygarlığı, gelişmiş takvim sistemleri, matematik ve astronomi bilgileriyle tanınır. Bu bilgiler büyü ve ritüellerle iç içe geçmişti ve evrenin işleyişine dair derin bir anlayışa dayanıyordu. Maya rahipleri inanışa göre bu gücü kontrol edebildikleri için zamanın ve mekanın enerjilerini yönlendirme becerisine sahipti ve bu yeteneklerini hem iyileştirme hem de kehanet amaçlı kullanırlardı. Maya büyüsü doğa güçlerini dengeleme ve uyum sağlama üzerine kuruluydu ve genellikle ritüel, danslar, kurbanlar ve meditasyonları içerirdi. Aynı şekilde Keltler de Mayalarınkine benzer şekilde büyülerin gökler ile yer arasındaki iletişimi, bağı temsil ettiği bir güç olduğunu ve rahiplerin bu gücü kullanarak zamandan ve mekandan bağımsız alemlerden bilgiler getirebileceklerine inanırlardı. Kelt büyüsü mevsim döngülerine, bitkisel ilaçlara ve enerji çalışmalarına büyük önem verirdi. Ayrıca taş dizilimleri ve kutsal ağaçlar gibi doğal yapılar ritüellerde merkezi bir rol oynardı. Bildiğimiz kadarıyla en eski medeniyet olan Sümerler'de ise büyü, maji kelimesinin karşılığı karşımıza Nippur tabletleri ve Torquay Jobanson'ın The Treasures of the Darkness kitabındaki çevirilerinde çıkar. Magi kelimesi. Kabaca çevirisi yapıldığında bilge adam anlamı taşıyan bu kelimenin kökündeki M kelimesinin ise evrensel yasalar, evrendeki düzeni sağlayan güç gibi çevirileri vardır. Mısır'daki Heka kadar net bir çeviri bilgisi olmasa da Sümerler'de de büyüye karşılık gelen kavram Mısır'dakinin neredeyse aynısıdır. Evrenin temelini oluşturan esas güç. Sümerler bu gücün insanlığa Anunnakiler tarafından öğretildiğine inanırlar. Çünkü onların inancındaki baş magiler, yani en büyük bilgeler Anunnakilerdi. Şimdi Anunnakiler videomu izlediyseniz bu adamlara eskilerin tanrı diye tapmış olmalarına rağmen aslında bariz etten kemikten canlılar olduğunu size anlatmıştım. İşte Sümerlere göre de Anunnakiler insanlara doğanın temel yasalarını ve bu yasaların insanlar tarafından nasıl kendi çıkarları için kullanılabileceğini öğretmişlerdir. Sümerlere göre büyü işte tüm bu büyük bilgi birikimiydi. Yani diğer kültürlerden daha geniş olarak onlar büyüyü hem doğanın temel kanunları olarak algılıyordu hem de günümüzde teknoloji dediğimiz kavram olarak algılıyorlardı. Çünkü bunların her ikisi de o zamanlar için son derece anlaşılmaz konseptlerdi ve Anunnakiler bunları kullanarak her türlü tanrısal yeteneklerini insanlara gösteriyorlardı. Bir yerden bir yere hızla gitmek, temel hava şartlarını kontrol etmek, İnsan da dahil çeşitli canlıları oluşturmak gibi günümüzde teknoloji diyebileceğimiz kavramlar. İşte Sümerlerin Magi dediğini düşündüğümüz bu konsept daha sonra Akatça'da Magu, Babilce'de Mago, Yunanca'da Magos, Latince'de Magus, Orta Çağ'da Magic olarak bizim de bildiğimiz haliyle günümüzdeki maji kelimesini oluşturmuştur. Ve kök anlamı hep aynıdır. Bilge kişi, bilgelik. Orta Doğu medeniyetleri 1000 kez yıkılıp yerlerine yenileri geldiği için ve arkeolojik araştırmalar malumunuz günümüzde coğrafya bir kan gölüne döndüğü için zorluklarla yapılıyor. Ve bu sebepten bu konseptin daha derinliklerine inemiyoruz. Ama neyse ki Doğu medeniyetleri burada devreye giriyorlar. Arşiv mekanizmaları tarih boyunca daha iyi aktarılmış olduğu için büyü kavramının o evrensel öz kısmına Doğu felsefeleri ve metinleri ile daha iyi erişebiliyoruz. Ve karşımıza Feng Shui, Vedik, Tantrik, Shinto ve Yoga gibi disiplinler çıkıyor.
Nasıl ya? Yoga büyü mü diyenleriniz varsa evet aynen öyle. Yoga bir büyü, maji çeşididir. Hatta bizzat Tai Chi de ve Reiki de büyü ve maji çeşididir. Ve bu da şahsen beni de usta bir büyücü yapıyor. Biraz şaşırtıcı oldu değil mi? Aslında şaşılacak hiçbir şey yok. Büyü lafının günümüzde çok negatif algılanan bir konsept olduğunu videonun başında size anlatmıştım. Ve bu aslında çok daha farklı bir nedene dayanmakta. Videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Ama önce bazı yanlışları düzeltelim ki benden sonra da araştırma yapacak kişiler kavram karmaşası yaşamasın. Beni de öyle karanlık bir tip sanmasınlar. Büyü kelimesinin esas tarihsel manasını size biraz önce anlattım. Evrenin temel yapı omurgası ve büyücü de bu yapıyı, enerjiyi bir şekilde kontrol etmeye çalışan kişi. Bunu unutmayın. Hatta bu konulara genel olarak sithiler de denir. Yani üstün yetenekler. Bu konseptlerdeki amaç büyüyü, yani bir kez daha üstüne basıyorum, evrensel temel enerjiyi bir şekilde belirli bir disipline kanalize etmektir. Misal, yoga yaparak bu enerjiyi vücudunuza kanalize ederek fiziki bir gelişim sağlarsınız. Benim eğitimini aldığım Reiki sanatında bu enerjiye sadece aracı olarak onu ihtiyacı olan insanlara şifa olarak verirsiniz. Taoizm'de bunu meditasyonlar ile kendinize çekerek hem fiziki hem ruhsal dengeyi sağlarsınız. Shinto'da bu enerjiyi kullanarak öte alemlerle iletişim kurmaya ve doğa ile en üst seviyede uyumu yakalamaya çalışırsınız. Doğu'nun büyü felsefesinde öyle Harry Potter'daki gibi abrakadabra vesaire deyip milletin içini dışına çıkartmak gibi konseptleri bulamazsınız. Yani onların çoğu popüler kültür sonrası hayatımıza girmiş kavramlar. Doğu felsefeleri bize bu yapıyı temelde Ki olarak tanıtırlar ve bunun bir yaşam enerjisi olduğuna inanırlar. Yaşamdan kasıt aslında çok daha kapsayıcı bir şekilde evrenin her yerini kaplayan temel güçtür. Tıpkı Sümer ve Mısır inancındaki gibi. Aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen birbiriyle tıpatıp aynı kavramlar. Ne kadar ilginç değil mi? İnsan meditasyon ile, yoga ile, bizim zikir olarak bildiğimiz çeşitli mantralar ile meditasyon, yoga ve şifa esnasında yaptığı spesifik el hareketleri olan mudralar ile bu enerjiyi kendine ya da bir başkasına kanalize ederek ruhen ve bedenen beslenir. Ve bu sayede de zamanla bu enerjiyi kontrol etmek, hissetmek ve hatta görmek gibi konularda ustalaşmaya başlar. Öyle yok ya filan demeyin. Gerçekten kendinizi verdiğinizde olacaklara şaşırıp kalırsınız. 1978 yılında Dr. Lawrence Blair, PBS kanalı için Endonezya bölgesinde yaptığı bir belgeselde yerel bir şifacı ve Qi Kung sanatında bir usta olan John Cheng ile tanışır. Bu tabi ismi kolay anlaşılsın diye ona takılmış bir lakap. Bay Cheng, hocadan öğrenciye aktarılan kadim bir şifa sanatı konusunda uzmanlaşmış bir şifacı olarak dünyanın dört bir yanından gelen hastalarını tedavi eden birisi. Hocasının ona öğrettiği şekilde yaptığı meditasyon ile bedeninde biriktirdiği Qi enerjisini akupunktur iğneleriyle ya da sadece dokunuşları ile insanlara aktarabiliyormuş. Hatta belgeselin bir bölümünde bu enerjiyi kullanarak gazete kağıtlarını tutuşturduğu bir görüntü bile mevcut. Belgesel yapımcıları daha sonra bizzat konusunda uzman bilim insanları ve teknik aletlerle tekrardan Java adasına araştırmalarını detaylandırmak için geri dönerler. Ve Joe Cheng yeteneklerini hepsinin üzerinde sergiler. İşin garip olan yanı ise şudur. Her ne kadar araştırmaya gelen uzmanlar John'un fiziksel elektrik atışına benzeyen enerjisini bariz şekilde hissetseler de elektrik ölçümü için kullanılan teknik ekipmanların hiçbiri bu enerjiyi tespit edemez. John, Qi enerjisinin elektrik enerjisinden tamamen başka bir enerji formu olduğunu ısrarla dile getirir ve makinelerin ölçüm yapamadığı bir şeyin insanlar üzerinde yarattığı dramatik etkinin de bu sebepten olduğunu söyler. Araştırmalar ve şaşkınlıkla geçen günlerden sonra John rüyasında hocasını gördüğünü ve onun sadece hocadan öğrenciye aktarılacak bilgileri herkesle paylaştığı için kuralı çiğnediğini söylediğini anlatarak inzivaya çekilir ve bir daha televizyoncular ile görüşmez. Kendi halinde yaşadığı adada tedavilerine ömrü sona erene kadar devam etmiştir. Merak edenler için kendisi hakkında yapılan bir videoyu açıklama kısmına bırakıyorum. Size bu konuda daha detaylı bilgiyi ve kendi Reiki yolculuğumda yaşadığım deneyimleri yakında yapacağım meditasyon videomda anlatacağım. Şimdi aranızda şu soruyu soranlar olabilir. Tamam, madem büyü dediğimiz konsept esas anlamı olarak bir enerjiyi kontrol etmeyi bize anlatıyorsa, birileri bu enerjiyi iyilik yapmak yerine kötü şeyler yapmak için kullanamaz mı? Çok güzel bir soru. Fakat cevabı ne yazık ki güzel değil. Çünkü haklısınız, bu sonuçta bir enerji ve güzel şeyler için kullanılabileceği gibi kötü şeyler için de kullanılabilir. Hem de bayağı kötü şeyler. Evrenimiz dualite dengesi üzerine yaratılmıştır. Sıcak, soğuk, aydınlık, karanlık, pozitif, negatif, yin, yang gibi.
Bu yaratılış temelinin bir sonucu olarak da herhangi bir şeyi pozitif unsurlar için kullanabileceğimiz gibi negatif unsurlar için de kullanmaya gücümüz var demektir. Antik çağlardaki insanların lafını unutmayın. Tanrılar insanı yaratırken onların da büyü gücünü kullanabileceği şekilde yarattılar. Yani evrendeki temel enerjiyi manipüle etme gücü. Şimdi eskilerin tanrılar lafını bir kenara bırakalım ve olaya biraz daha modern inanç anlayışıyla bakalım. Gerek tek tanrılı dinler, gerek felsefi inançlar insanların yaratıcının bir parçası olarak var olduklarını ve nihayetinde de bir şekilde ona döneceklerini iddia ederler. Tasavvufta insanın yaratıcının sıfatlarını yüklenmiş bir şekilde varoluşa geldiği bize anlatılır. Şifa, uzaktan görü, tay mekan, tay zaman gibi yetiler seneler süren çalışmalar sonucu elde edilebilecek yetenekler olarak gösterilir. Fakat bunun yanında tarihte karşımıza bu denklemin negatifi olan bir kavram da çıkar. Kara büyü. Hayır Harry Potter, seninki gibi değil. Videoda size şimdiye kadar bahsettiğim tüm o büyü yaklaşımlarını tekrar hatırlayın. Büyücüler son derece iyi eğitimli, doğa bilimleri konusunda uzmanlaşmış, simya konusunda eğitim almış ve enerji manipülasyonu tekniğinde kendilerini geliştirmiş kişiler. Fakat bu bilgiyi tam tersi kullandığınızda ise işte kara büyüyü elde etmiş oluyorsunuz. Mesela yaraları iyi eden bir bitkisel merhem hazırlama bilgisi olan bir kişi bunu o yaradan insanı zehirleyecek bir merhem yapmak için de kullanabilir. Ve o devrin günümüze kıyasla cahil insanları bunu bir kara büyü ritüeli olarak görürlerdi. Bu işin fiziksel kısmı, bir de metafizik kısmı da var tabii ki. Bir kişiyi evrensel enerjiyi çekerek şifalandırdığınız gibi o enerjiyi aynı zamanda kişinin doğal güç akışını bozmak için de kullanabilirsiniz. Ya enerji manipülasyonu filan yavaştan uçmaya mı başladık acaba diyenler sabretsinler. Birazdan işin bilimsel kısmına da gireceğiz. Hatırlayın, bu enerjinin öte alemlerle iletişim için de kullanabileceğinden bahsetmiştim. Tarih bize bu konunun güzel bir örneğini verir. Süleyman Peygamber'in yetileri. Hemen hemen tüm dini kaynaklarda karşımıza çıkan bu peygamber kralın en büyük özelliği doğanın ve doğaüstünün temel güçleri üzerindeki hakimiyet yetisidir. Hatırlayın, büyü kelime anlamı olarak doğanın temel güçleri üzerinde hakimiyet kurma sanatıdır diye geçer. Ve Süleyman Peygamber'in bu güce sahip olmasındaki en büyük sebep de Rabbi tarafından ona verilmiş özel bir mühürdür. Bunun tam olarak ne olduğu hakkında tartışmalar devam etmekte. Kimileri bir yüzük olduğunu söylerler. Kimileri Süleyman Peygamber'in bu güçleri uyandıracak gizli bir takım kelimelere vakıf olduğunu söylerler. Fakat bizim için önemli olan sonuçtur. Hz. Süleyman bu gücü kullanarak dev yapılar inşa ettirmiş. Savaşlarda bu gücü kendi lehine kullanmış ve bu güç ile öte alemdeki canlılar üzerinde bile hakimiyet kurmuştur. Genel tanım olarak cinler denilen varlıklardan bahsediyorum. Hz. Süleyman'ın hikayesindeki en ilginç kısımlardan birisi de Saba Melikesi Belkıs ile yaşanan olaydır. Hikaye şöyledir. Kral Süleyman Saba Melikesi Belkıs'a bir mektup yazarak ülkesinin onun hükümdarlığı altına girmesini, aksi halde onlara karşı büyük bir güç kullanacağını yazar. Bunun üzerine Belkıs hakkında çeşitli rivayetler duyduğu bu kralı ziyaret etmek için kervan ile yola düşer. Onun sarayında gördüğü şeyler karşısında büyülenen Belkıs'ı en çok etkileyen olay ise Süleyman Peygamber'in cinlerinden birinin onun kendi ülkesindeki tahtı bir anda Süleyman'ın sarayına getirebilmesidir. Ve tüm bu fantastik öğelerin kaynaklarda büyü gücü ya da kitap ilmi denilen gizli bir bilgi sayesinde olduğu bize anlatılır. Süleyman Peygamber'in hikayesini özellikle anlattım. Çünkü buradaki en kritik nokta bir tılsım, bir sembol ya da bir bilgiyi kullanarak cin alemi yani bilinmeyen öte alemler ile iletişim kurma ve normal şartlarda imkansız gibi görünen şeyleri yapabilme yeteneği. İşte bu teknikleri kullanmayı çeşitli kitaplardan ya da antik metinlerden öğrenmiş insanlar bu gücü düşmanlarını hasta etme, huzurlarını bozma gibi eylemler içinde kullanmaya başlamışlardır. Tarihte bu işi yapan kişilerin çeşitli kan ritüelleri yaparak, çeşitli sembolleri ve büyüden etkilenmesi istenilen kişinin kişisel bir eşyası ya da bedeninden bir parça alarak, ki genelde saç olur bu ayinleri yaptıkları ve kimi zamanda aynı Süleyman Peygamber hikayesine benzer şekilde öte alemden bazı canlıları kullanarak bu kişiye çeşitli zararlar verdikleri anlatılır. Hatta bu olay zamanında o kadar yaygın bir hale geldi ki M.Ö. 18. yüzyılda Babil kralı Hammurabi tarafından büyü ve büyücülük işleri kanunlara eklenerek bu işler ile uğraşan kişilerin öldürülmeleri kararı alındı. Misal, eğer bir kişi başka birisine büyü yapmakla suçlanırsa ve bu suçlamayı kanıtlamak için nehir yargısına tabi tutulursa, suçlanan kişi nehirden sağ çıkarsa suçsuz kabul edilir. Ancak eğer suçlanan kişi boğulursa bu onun suçlu olduğuna ve büyü yaptığına işaret eder ve mal varlığına el konulur. Eğer bir kişi başkasına büyü yapmakla suçlanır
ve bu suçlamayı çürütebilirse suçlayan kişi ölümle cezalandırılır. İlginç bir adalet anlayışı. Benzer şekilde büyüye karşı aşırı sert tutum Tevrat ile birlikte İbrahimi dinlerde de yerini alır. Hammurabi kanunlarına benzer şekilde Tevrat da büyüyle ilgilenen sihirbazların, falcıların, kahinlerin öldürülmesini emrederek bu uygulamaları kati şekilde yasaklar. Büyücü kadını yaşatmayacaksın. Aranızda çocuğunu veya kızını ateşte kurban eden, fal bakan, büyü yapan, falcı, cadı, büyücü, ölülerle konuşan hiç kimse olmasın. Çünkü bunları yapan herkes Rabbin gözünde iğrençtir. Daha sonra bu yaklaşım Hristiyanlarda ve Kur'an'daki ayetler ile de kendilerini tekrarlarlar ve büyücülüğün şeytanların işi olduğu mesajı verilir. İşte hem dini kitapların ve kültürün büyüye karşı olan sert yaklaşımı hem de papalığın zamanında yaptığı ve on binlerce insanın aslında yok yere öldürüldüğü cadı avı dönemleri yüzünden insanların bilinçaltına ve kültürüne büyü son derece negatif bir kavram olarak işlenmiştir. Tabii bu tamamen haksız nedenlerden de olmamış, bunu kabul etmek lazım. İnsanlara bir ilim verdiğinizde anında yozlaşıp onu kendi çıkarları için kullanmaya başlarlar. Bu ne yazık ki doğamızın kötü bir parçası. Şimdi gerçekçi olalım. 10 kişiden kaçı bu enerjiyi kullanıp ömrünü insanlara şifa dağıtmaya harcar, kaçı kendi çıkarı ve şöhreti için kullanır. İşte tam olarak bu yaklaşımdan ötürü ve özellikle bir zamanlar tanrılar olarak görünen varlıkların dünyadan gidip insanların bir başına kalmalarından sonra ortaya çıkan abartılı dini ritüeller, onlarla iletişimde olduğunu söyleyen kişilerin çoğalıp insanları dolandırması gibi olayların çoğalmasından ötürü demin örneklerini verdiğim gibi sert kanunlar zamanla bu büyü pratiklerinin el altından yürütülen işlere dönüşmesine ve özellikle kara büyü tekniklerinin de neredeyse tamamen unutulmasına neden olmuştur. Bir de Batı medeniyetleri dediğimiz ülkelerin özellikle sanayi devriminden sonra zenginliklerinin artması ve farklı fantazi arayışları yüzünden büyü denilen kavramın sadece fantastik hikayelerini kendilerine baz alarak gerek bunları saçma kitaplarıyla, gerek sinema filmleriyle, gerek de Batı'nın zenginlerini büyücüyüm diye yiyen ve genelde işi gücü kafa yapan maddeleriyle uçmak olan egzantrik tiplerin çoğalması ile büyü konsepti bu ülkelerde tamamen negatif ve korkutucu bir olgu olarak yayılmıştır. Halbuki bu saçmalıklardan uzak şekilde gelişmiş Doğu ülkelerinde ise evrensel enerji olan büyü size biraz önce de bahsettiğim gibi gerçek kelime anlamı ile ve pozitif yönleriyle hayatın ve kültürün bir parçası olmuştur. Peki antik dünyanın inancını ve yaklaşımını toparlamamız gerekirse büyü yani evrensel enerjiyi kullanarak doğanın temel güçlerini kontrol etmek, kendi çıkarımız için kullanmak ve gerektiğinde öte alemler ile iletişim kurmak bilimsel olarak mümkün mü? Modern bilim anlayışımız bu konuda ne diyor? Aslında bu sorunun bilime sorulması bile anlamsız. Çünkü bilimin doğmasının sebebi bizzat büyünün ta kendisidir. Kanalda insanların zihinlerinde kalıplaşmış bazı temel kavramların gerçek kökenlerini anlattığımda insanların bu değişim karşısında zorlandığına tanık oluyorum. Sanırım demin söylediğim büyünün bilimin temellerinden birini oluşturduğu hakkındaki lafım da kimi tipler tarafından yine anlaşılmayacak. O yüzden ikisinin de tam olarak kelime anlamlarını tekrar etmekle başlayayım. Bilim kavramı genellikle doğa olaylarını, evrenin işleyişini ve çeşitli fenomenleri sistemli ve düzenli bir şekilde inceleyerek deney ve gözlem yoluyla elde edilen kesin bilgilere ve yasalara dayanan bir bilgi birikimi ve süreç olarak tanımlanır. Kelimenin kökeni ise bilmek, anlamak, araştırmak gibi anlamlar taşır. Şimdi bir de büyünün yani majinin kökenini hatırlayalım. Magi, magus, magos bunlar bilgelik, bilge kişi anlamları taşırken kavramın kendisi ise evrenin temel gücünü kullanarak yani doğaüstü güçleri kullanarak doğayı manipüle etmek olarak karşımıza çıkar. Ve bu metafizik unsurlar olacağı gibi doğada hali hazırda bulunan unsurları kullanmak olarak da geçer. Şimdi bu ikisini birleştirin. Bilim o zamanlar insanların doğaüstü diye tabir ettiği şeylerin ne olduğunu merak ederek bize cevaplarını verir. Ve o verdiği cevaplar sayesinde biz doğanın güçlerini kendi çıkarlarımız için kullanırız. Mesela bilim, atomun yapı taşlarının ne olduğu sorusunun cevabını proton, nötron, elektron olarak verir. Ve bu yapı taşlarını parçalamanın metotlarını da bize göstererek o enerjiyi kullanmamızı sağlar. Ya da bomba yaparak insanları öldürmemizi sağlar. Bakın evren dualiteden ibarettir demiştim. Nasıl ki iyi büyü, kötü büyü varsa aynı şekilde bilimde de bu konsept devam eder. Peki, majinin bize sunduğu evrensel güç kavramı, Doğu felsefesinde geçen evrensel yaşam enerjisi ki kavramını bilim bize nasıl sunuyor? Aslında şu anki algımız ile buna iki cevap verebiliriz. İlki sicim teorisidir.
Bu teoriye göre bütün evrenin en temel omurgası belirli frekanslarda titreşen sicim dalgalarıdır ve bu dalgaların titreşimine göre değişik maddeler oluşmaktadır. Şimdi bundan şu çıkarımı yapabiliriz. Bu elimde tuttuğum plastiği düşünün. Bunu bu hale getiren bütün kimyasal yapı taşları aslında en temelde belirli bir frekansta titreyen sicimlerden oluşuyor. Yani ben bir şekilde bu frekansı manipüle etmenin yolunu bulursam bu maddeyi plastik değil de cama dönüştürebilirim. Sonuçta bu sadece temel yapı taşı olan sicimin titreşimiyle alakalı bir olay. Bakın günümüzde çoğumuzun belli bir temel fizik bilgisi var. Ve ben bunları size teorik bile olsa en azından bilimsel yaklaşım ile anlatabiliyorum. Fakat binlerce yıl öncesini düşünün. Adamlar genel olarak bu demin bahsettiğim metoda maji demişler. Temel maddeyi manipüle ederek değiştirme. Musa'nın asasının yılana dönüşmesi konsepti bir tık daha anlam kazandı sanki, değil mi? Bu arada bu olay net yaşandı diye demiyorum. Musa'nın İsrailiyat kaynaklarında geçen zamanlarda yaşadığına dair tek bir delil bile yoktur. Ama ben şahsen tüm bu hikayelerin tufan öncesi dönemlerin ileri medeniyetlerinden kalma parçalar olduğunu düşünmekteyim. Ama benzer hikayeler, yani bir nesnenin normal fizik yasaları dışında hareket etmesi ya da değişmesi anlatımı karşımıza tasavvufta dahil dünyanın dört bir yanında çıkar. Neyse, o ayrı bir video konusu olduğu için biz devam edelim. Bilimsel olarak Maginin yaklaşımı ile örtüşen bir başka nokta ise kuantum alan teorisidir. Bu teori bize bütün evrenin en temelinde titreşmekte olan, kuantize olmuş şeylerden oluştuğunu söyler. Ve bütün evrende boşluk diye bir kavramın olamayacağını, çünkü her şeyin temelde bir kuantum ağı ile tutulduğunu anlatır. Hatta 1948 yılında Henry Casimir bu alandan günün birinde enerji üretimi bile yapabileceğimizi bize göstermiştir. Yani binlerce yıl önce Magilerin, yani bilge kişilerin ifade ettiği gibi bütün varoluş temelde bir enerjisel omurga içermekte. Ve yine bir kez daha onların da dediği gibi insanoğlu bu enerjiyi tıpkı tanrıların kullandığı gibi kullanabilme yetisine sahip. Şimdi bu ortaya iki sıra dışı soru çıkarıyor. Birincisi, ilk insanlar bunu nasıl biliyorlardı? İkincisi ise bu insanlar bunu nasıl kullanabiliyorlardı? Bir teknolojiyle mi? Yoksa bildiğimiz en gelişmiş teknolojik aletlerden birisi olan beyinleriyle mi? İşte bu cevap bekleyen en büyük soru. Çünkü antik metinlere baktığımızda karşımıza hem bu enerjiyi kullanarak eşyanın tabiatını değiştiren asalar gibi, yüzükler gibi fiziksel maddeler çıkıyor, hem de Doğu felsefesindeki gibi sadece beyin gücünü kullanarak metafizik ya da paranormal diyebileceğimiz şeyleri yapabilen insanlar çıkıyor. Tüm bu gizemin merkezinde ise bildiğimiz anlamda en gelişmiş teknolojik şey karşımıza çıkıyor. Bizzat biz insanlar. Ya alt tarafı 2 Expelliarmus, 2 pentagram görürüz, biraz Hazreti Süleyman hikayeleri dinleriz, biter diye düşünmüştük. İşler ne ara buralara geldi diye düşünenleriniz olabilir. Fakat büyü konusu gerçekten çok ama çok derin bir konu. Ve şahsen benim için de araştırmasından ziyade bunları bir şekilde toparlayıp size sunmak çok daha zor oldu. Çünkü birbiriyle iç içe geçmiş çok fazla kavram ve yaklaşım mevcut. Ve nihayetinde de çözülmemiş büyük bir gizem söz konusu. Fakat olayı toparlamak gerekirse işe ister bilimsel yaklaşın, ister dinlerdeki ve doğu inanışlarındaki gibi metafiziksel yaklaşın. Benim gördüğüm ve bizzat tecrübe ettiğim kadarıyla sonuç değişmiyor. Ortada tüm evreni var eden bir enerji ağı mevcut. Ve siz buna hem bilimsel olarak teknolojiyle hem de çeşitli eğitimler ve antrenmanlar ile beyninizin gücü ile erişebiliyorsunuz. Size ölümden sonra yaşam videosunda başımdan geçen olayı anlatmıştım. İşte sonrasındaki arayış kısmında benim karşıma tesadüfen Reiki çıkmıştı. Enerjinin sadece pozitif olarak kullanılmasını, yönlendirilmesini esas alan bir disiplin. Zaten kelime anlamı da evrensel yaşam enerjisi demek. Reiki ve benzeri disiplinler ile uzun bir süre bedeninizi eğittikten sonra, tabii ki biraz da size bağlı olarak, bu enerjiyi sadece kanalize etmeyi geçtim, artık ciddi hissedebilir bir hale bile gelebilirsiniz. Ve o his diğer hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Tabii bunlar demesi kolay, yapması ve yapmaya devam etmesi ise çok zor şeyler. Bu konulara meditasyon videomda derinlemesine gireceğiz. Takipte kalmaya devam edin. Ve yine kendi tecrübelerimden bir örnek daha vereyim. Hatta kesin benzerlerini siz de yaşamışsınızdır ya da duymuşsunuzdur. Çocukluğumda Halit Dede denilen bir adam vardı. Kendisi malla mülkle alakası olmayan, gözleri görmeyen tatlı bir adamdı. En büyük özelliği ise istisnasız kaybolan hemen hemen her şeyi yerlerini söyleyerek insanlara buldurtmasıydı. Adam kör, herhangi bir bağlantısı yok, bir şeysi yok. İş yerinde hangi dolabın, hangi çekmecesinde dosyanın olduğunu insanlara nasıl söyleyip buldurtuyordu, bu hala çözebildiğim bir şey değil. Aranızda çevresinde bağ bahçeyle uğraşanlar da belki şu anlatacağım hikayeyi bilirler.
Yanlış hatırlamıyorsam Kırşehir'di. Yine böyle bir dededen bahsedilir. Kendisi bağcıları efsunlayarak akreplerin onları sokmamasını sağlarmış. Şimdi böyle anlatınca kulağa saçma geliyor ama bizzat benim tanıdığım birkaç tane böyle yüksek eğitimli diyeceğimiz kişiler de bizzat kendisine gittiler. Ve bu efsunlanma olayından sonra gerçekten akreplerin kendilerine yanaşmadığını söylediler. Biliyorum kulağa son derece ilginç ve hatta neredeyse saçma gelen kavramlar ama işte bizzat yakın çevremde yaşayıp gören insanlardan anlatıyorum ben de size bunları. İşte büyü, maji, sihir kavramlarının ana omurgasını oluşturan yaklaşım bu şekilde. Batı medeniyetlerinin sığ bakış açısıyla her ne kadar ele ayağa düşmüş durumda olsalar da ya da insanların çağlar boyunca bu gizemi gerek başkalarını dolandırmak, gerek kendi uçuş tarikatlarını kurmak, gerek de gerçekten birilerine zarar vermek için kullanmasından ötürü yasaklanmış olsa da o enerji evren sona erene kadar her şeyin temelinde olmaya devam edecek. Bunu günün birinde medeniyetimiz için bir enerji kaynağı olarak kullanmak, onu manipüle ederek bu ham enerjiden istediğimiz nesneyi oluşturmak ise bizim insanlık olarak ne kadar gelişeceğimize bağlı bir şey. Bu enerjiyi kendi sağlığımız ya da başkalarının sağlığı için kullanmak ve hayatımızı değiştirip bütünün bir parçası olduğumuzu hissetmek ise bizim bireysel olarak ne kadar gelişeceğimize kalmış bir şey. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayatı başkalarının size bu iyi, şu kötü dediği şekilde kalıplar içinde yaşarsanız, büyü, maji kelimesini duyduğunuzda aman evlerden ırak olsun, tövbe cehennemlik işler der ve binlerce yıllık kocaman bir bilgi birikimini çöpe atmış olursunuz. Aynı kesime atomu parçaladık deseniz emin olun aynı korkuyu hissederler. Siz öyle olmayın. Kavramların arkasındaki gerçekleri araştırın. Doğrularını, yanlışlarını bulun ve ona göre araştırmanızı derinleştirin. Bu dünyaya aman onlar bizden ırak olsun, aman onlar korkutucu şeyler, aman şöyle, aman böyle demek için gelmedik. Yaratılışı her şeyiyle anlamak, idrak etmek için geldik. Ve insan olarak bize sunulan bu imkanları iyilik için, bütünün hayrı için kullanmak, aydınlanmaya giden yoldaki en büyük adımlardan biri olsa gerek. Yoksa tutup da tüm bu bilgiyi şunu eşinden ayırayım, şunun sağlığını bozayım diye kullanırsanız zaten siz çoktan kolay yolu seçmiş, yozlaşmış gitmişsiniz demektir. O saçma yaklaşımı hesaba katmıyorum bile. Zaten gerçek manada o tarz kaynaklara da erişebileceğinizi sanmıyorum. Çünkü tarihte kara büyü içeren kitaplar, metinler diğerleri gibi çoğaltılmamış. Malum o yasaklardan ötürü günümüzde olanların da çoğu uydurma kitaplar. Mesela herkesin diline dolaşmış meşhur Necronomicon vardır. Halbuki H.P. Lovecraft'ın uydurduğu bir içeriktir. Konu hakkında video yapmıştım, izlemenizi tavsiye ederim. Şu hayatta kolay olan yol her daim yanlıştır. Bunu unutmayın. Yaşatmak bir ömür alır, öldürmek bir saniye alır. Yapmak aylar alır, yıkmak birkaç dakika alır. Ruhani tekamül bir ömür sürer, karanlık tarafa gitmek ise bir uçuş partisine bakar. O sebepten sizi pişirecek olan yolları, disiplinleri ve hayatı seçin ki hem mutlu olasınız hem de nihayetinde hedefe varasınız. Büyü konusu dediğim gibi çok derin bir konu ve bu ana videodan sonra gerek meditasyon videomda bu enerjinin iyi yanlarını, gerek Süleyman Peygamber videosunda bunun teknolojik olabilecek yanlarını ve ileride yapacağım karanlık kitaplar videomda da bunun daha farklı yanlarını size sunacağım. Böylece tüm konsept kafanızda daha iyi oturacak. Hepsini tek bir videoya koyup sizi sıkmak istemedim. Bana da biraz malzeme çıksın değil mi? Bu tarz birbiriyle bağlantılı içeriklerde açıklama kısmına izlemeniz gereken diğer videoların linklerini atıyorum. Orayı incelemeyi unutmayın. Çünkü kanaldaki çoğu video birbiriyle bağlantılı. Aklınızda bulunsun. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak, videoları çevrenizde paylaşarak gerçeği bula destek verebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.